İlginç bir bilim kurgu filmi izledik. Lobaş 90 herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Reacher'dan tanıdığımız Alan Ritchson'ın Netflix'te izleyicilerle buluşan War Machine isimli filmini izledik ve aksiyonunu çok beğendik ama konusunda bazı kırılmalar var diyebilirim. Buna rağmen keyifli bir seyir sağlıyor mu? Bence sağlıyor. Sen ne düşünüyorsun? Yani zamanınız varsa keyifli vakit geçirirsiniz. Çünkü insanı geren bir aksiyonu var. Evet. Hani gerginliği iyi vermişler. Aksiyon da fena değil. Biraz gore. Yani konusu biraz yani... Güncel o Atlas var ya, göktaşı uzay gemisinin yaklaşımı, biz de üzerine değindik, konuştuk, hatta bir şeyler anlattık. Onunla aynı zaman denk getirmek için acele etmişler biraz gibi. Ya bence de öyle. Reacher'ın gecikmesi de biraz ona bakıyor. Çünkü normalde yıl başında geliyor Reacher'lar. Doğru, bu sene gelmesini bekliyordum ben yeni sezonun. Ya bu sene gelecek ama anladığım kadarıyla sezonun ikinci yarısında gelecek diye düşünüyorum. Bence bu filmin girmesi biraz etken olmuş olabilir. Çünkü yani yetiştirmek istemişler. Bildiğiniz i3 Atlas hikayesinin kötü gelişse ne olur? Aynen. Çünkü filmi görenler bu arada, yani çok fragman izlemeden tak diye açarsanız, filmin başlangıcı bir savaş filmi izleyeceksiniz. Sonunda da bazı kahramanlıklar olur diye geçeceğiniz bir film gibi geliyor. Filmin içinde böyle küçük küçük böyle kopyalar vermişler aslında olayın nereye gideceğine dair, ama film aslında bir yerden sonra bambaşka bir hale bürünüyor. Bu arada spoiler öğesi de verelim. Çünkü yani çok spoilerlık bir durum yok. Çünkü böyle bam 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 gidiyor bir ilk 20 dakikasından sonra her şey. Olacağına varıyor diyelim konu. O yüzden eğer izlemediyseniz ve izlemek isterseniz buradan sonra dinleyeceğiniz şeyler spoiler olarak size geri dönüş yapacaktır. Haberiniz ola. İlk başta izlerken ne bilim kurgu okudum ne bir şey okudum. Açtık ve izlemeye başladık seninle zaten ve savaş filmi izleyeceğiz herhalde. İsim de öyle zaten derken ne oluyor lan, niye 3 Atlas görüp duruyorsun dedim. Evet, sürekli o görünüyor bir yerden sonra. Film nasıl başlıyor, oradan yürüyelim. Zaten hani biz neden öyle dedik, yani ilk filmin başı başka bir film, sonu başka bir filmin. Film Afganistan'da başlıyor. Film Afganistan'da başlıyor. Böyle bir, nasıl diyeyim, tuzakla başlıyor. Bir grup Amerikan askerinin. Bir grup Amerikan askerinin aracı bozulmuş. Onlara teknik ekip gelmiş. Teknik ekibin başında mühendis olarak bizim Alan Ritchson var. Gelen ekip de Mekanize Tugay'da da kardeşi var, Er. Ha, ne haber falan şakalaşıyorlar. O da diyor ki ya diyor biz diyor komando olalım falan diyor, sen de hep hayalini kuruyordum diyor. Katılır mısın diyor. Abisi diyor ben artık yaşlandım, yani yaşım geçti diyor bu işler için. Ondan sonra abisi ama hani ısrar ediyor kardeşi. Kardeşi bu arada Jai Courtney. Onu nereden hatırlarsınız? Spartaküs 1. sezondaki sarışın. Aynen. Gladyatör. Ya diyor hani yaparız ederiz falan, ya tamam diyor, sen istiyorsan ben de varım diyor. Tamam diyor, yaparız. Tam bunlar böyle tam ayrılacaklarken bunlara bir saldırı gerçekleşiyor ve işte patlamalar, çatlamalar, neredeyse herkes ölüyor. Bir tek Alan Ritchson'la Jai Courtney hayatta kalıyor ama Jai Courtney ağır yaralanmış. Onu alıyor ve taşımaya başlıyor. Burada araya gireceğim. Şuna dikkat ettim. Orada zaten biraz sinyali vermesi gerekiyordu bana. Fark ettim mi bilmiyorum. Düşmanı hiç görmedik Afganistan'da mesela. Evet, düşmanı görmüyoruz. Konu o değil demek istemişler orada. Yani evet, ben bir şey anlatmak istemiyorum. Yani Afganistan'a gittiğimiz için buradan başlatıyorum demeye getiriyor bence de. Düşman şu, demiyor. Yani çünkü onun peşine düşmüyor. Bunu yapan adamların peşine düşeceğim, herkesi mahvedeceğim falan kafasına da girmiyor. Psikolojisi şöyle bozuluyor. Kardeşimin dediği şeyi ben yapayım. Yani bu arada kendi de yaralanmış dizinde. Şaraplar girmiş. Kardeşini çünkü kurtarmaya çalışıyor ama kurtaramıyor. Evet, başarılı olamıyor. 16 kilometre taşıyor kardeşinin sırtında ama tam varacaklarken güvenli yerin dışında bayılıyorlar. Orada kardeşi vefat ediyor. Kendisi ise bir hastanede açıyor gözünü ve kahraman oldum diyorlar. Madalya veriyorlar ama bunun psikolojisini bir türlü atlatamıyor. Aynen. Ya hatta filmin bir noktasında diyor, beni en kötü günüm için ödüllendirdiler. Evet, yani güzel. Buralar falan çok güzel, böyle bir savaş şeyi. Yani bu arada işte Amerika'nın neden Afganistan'dasın sen falan. Ne yapıyorsun? Oralara hiç değinmeyelim de Oralara film de değinmiyor bu arada. Aynen. Hani çünkü karşıdaki adamı kötü de göstermiyor. Kendisini kahraman da göstermiyor. İşte Ranger eğitimine, yani kardeşinin istediği komando eğitimine başvuruyor. Hatta diyorlar ki ya bu 5. başvurusu mu neymiş o iyileştikten sonra. Evet, sürekli başvurmuş. Habire reddedilmiş ve en sonunda bu başvurusunda ya o kadar iyi performans sağlıyor ki seçilenler arasına giriyor. Zaten evet, eğitime seçiliyor. Final eğitimine daha doğrusu evet, seçiliyor. Final eğitimine seçiliyor. Final eğitiminde de zaten atıyorum 100 kişi başlıyorsa geriye 10 kişi falan kalıyor. 15-20 kişi falan herhalde. Kalıyorlar. Yani onlara da sonunda son bir eğitim verecekler. Zaten film o eğitim başladığı anda
artık bir bilim kurguya dönüşüyor. Aynen, ben oraya kadar ki burası böyle 30. dakikası falan filmin, 35 belki. Oraya kadar ben Hala hala diyorum savaş ki ya filmi. savaş filmi, evet, geri dönecek bu adam. Bir şey olacak, ekibi, ne bir şey olacak falan derken öyle olmuyor. Abi böyle bir şey geçiyor bir anda, bunların eğitim, operasyonumsu bir eğitim var. O operasyon eğitiminde böyle bunları salıyorlar ormanın ortasına. Şu operasyonun bu, amacım bu. Bunu yapacaksın diyorlar. Yap, bombayı yerleştir, yakalanma yani aynen. açıkçası yaptıkları Aynen. şey. Search and Destroy. Evet, Search and Destroy eğitimi var. Ve o sırada da bu tam bunlar hedefe çok yaklaşmışken bir şey geçiyor böyle. Vuş diye bir şey geçiyor bunların oradan. Oraya gidiyorlar. Diyorlar özel efektlere şey yapmışlar falan. O zannediyorlar. Çünkü uçak demişlerdi. Böyle uçağa benzeyen bir şey. Patlatmak için patlayıcıları yerleştirdikleri anda hiçbir şey olmuyor ve bunlara saldıran böyle bir dünya dışı bir alet. İşte o da War Machine'de o. Mecha diyebiliriz ya. Mechalara çok benziyor. Bilim kurgu takip eden arkadaşlar varsa, bilim kurgu oyunları veya animeleri özellikle, mecha dersem gözünde o şey canlanır. Ona dönüşüyor direkt alet. Bizim gibi bilmeyenler için War Machine demişler. War Machine. Demişler. Bu arada isim... Ya Türkçe ismi ne kadar kötü ya. Türkçe ismi değil abi. Orijinal ismi de kötü. Ama aksiyon filmi dediğin şeyin ismi böyle olur. Ya evet. Basit. War Machine. Die Hard. Basit. Bu tepenize savaş getirecek. Bu kovalayacak. Yani basit, Aynen. ismi basit olur böyle sert aksiyonun. Bu da öyle. Evet. Yani o eski tip Arnold'lar, Sylvester Stallone'lar, onlar gibi bir film bu. Ve açıkçası o dönemin hızı, aksiyon hızı da onu da yakalıyorsun. O Hatta daha hızlı. daha hızlı ve gerginlik kısmında da şunu söyleyeceğim ve hep böyle Evet, tens. diri tutuyor. İzleyiciyi hep diri tutuyor. Evet, o kovalama hiç bitmiyor. Yani kim kurtulacak, Evet. kim kurtulacak, kim Evet. kurtulacak derken işte film sonunda artık bildiğin uzaylı istilasıyla Evet. devam ediyor. Ya biz Global dedik ki çapta. yani bir tane düştü herhalde ki sonunda da hatta Alan Richardson'ın 81 oradaki işte numarası. İsmini 81'in ekibinden sadece kendisi hayatta kalıyor. Bir de finish line'a taşıdığı, Aynen. kardeşini tanıyan o siyahi yaralanıyor. Onu bütün herkes sonuna kadar getiriyorlar ama sonunda zaten artık bütün ekip ölmüş olacak. Aynen. Sadece Alan Richardson yaralıyı son bitiş çizgisine taşıyacak ve kardeşi öldüğünden beri uyku problemleri çeken Alan Richardson da ilk uykusunu aslında orada çekecek. Bu filmin devamı gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü öyle bir noktada bırakmışlar. Ve hatta şey dedim ya, film bittiğinde after credit olabilir mi acaba falan diye bekledim. Ve yok, çok uzun bir efekt, isim ve oyuncu kadrosu yazısı geçti. Şimdi Yoktu after credit'te de. bu böyle bu boyutta bir filmi, yani zaten çok para harcanmış belli ama küçük ölçekte. Yani ölçek çok düşük. Global ölçekte bir filme dönüşmesi lazım artık bunun. Sinema salonu filmi olur eğer bu büyürse. Yani öyle bir bu filme proje. böyle bir proje şu an AI'lar da gelişti ama yine de 200-300 milyon dolar bütçe Ciddi lazım. bir bütçe lazım. Aynen. Böyle bir bütçe lazım. Bu bütçeyi verecek bir stüdyo bulmaları lazım. Yani belki yıllar sonra bu film çok tutar, kült olur Aynen. falan. Yıllar sonra yapılır ama şu an için onu görmüyorum. Zaten IMDb'de 6.5 civarı Ya bir bu böyle puanı var filmlerin ama ya 8 yani olmasını beklemiyoruz herhalde. çok bile bence. Yani iyi 6.4 beklenen bir puan. Aynen, yani çok hikayesi olmayan, basit ve izleyiciyi diri tutan aksiyon filmi. Ama zamanlaması kötü. Ne? Şöyle kötü. Çünkü onlar I-3 Atlas'ı yakalamaya çalışmışlar ama Kaçtı. İran Savaşı'nı yakaladılar. Evet. Şimdi nasıl diyeyim, Amerikan şeyinden, Batı şeyinden çıktıktan sonra Aynen. aslında kötü adam Aynen. imajı çizmeye başladığı bir Dönemdeyiz. dönemdeyiz. Öyle olduğu için de o puanın düşük olması biraz daha burada etkili. Olabilir. Onun dışında söyleyebileceğim, oyunculuk açısından zaten çok bir şey beklemiyoruz. Alan Richardson yapması gerekeni İyi. yapıyor. İyiydi bence. Jay Courtney o hani küçük parçasında, Dramasında diyelim. dramasında etkili Aynen. olmuş. Şey de iyi bu arada. Dennis Quaid da küçük bir rolü var. Anlık girip çıkan bir rolü var ve oldukça güzel oynamış. Evet, güzel oynamış. Onun dışında diğer genç oyuncular hani oradan buradan bilinen isimler olabilir. Ben çok hakim değilim buradaki şeye. Ama fena değiller. Çok göze batan birini görmedim Bir açıkçası. tane hanım ablamız var. Dikkat ettin mi bilmiyorum. Ben onu ilk başta erkek zannettim ama değilmiş. Sesten aşinalıktan sonra yakaladım. Gerçekten kadınmış. Ranger'ların arasında, komandoların arasında kadının ne işi var derseniz 2015 senesinde bildiğim kadarıyla Amerika komando okulunu kadınlara da açtı. Bu walk kültürün coştuğu dönemde ve o dönemden itibaren kadınlar da Ranger okuluna başvurup hatta onlara daha basitleştirilmiş sınavlar yaparak komando ekiplerinin arasına katmaya başladılar ve hatta bu günümüzde şu an Amerikan halkı ve
yakın sağ kesimin eleştirdiği şeylerden birisi ve ordunun kapasitesinin düştüğünün konuşulduğu dönemde komandoların arasında ne işi var kadınların veya işte diğer genderların ve bu temizlik döneminin yaşandığı şu dönemde biraz göze yine batacaktır. Yine geç kalmışlar o konuda da diyeceğim ama bilemiyorum. Çok benim gözüme sırıttı mı dersen sırıtmadı. Hikayenin içerisinde yuvarlandı gitti yani. Yuvarlandı Aynen. gitti yani. Evet. Onu öyle bir şey görmüyorum açıkçası. Üzerine gram değinilmedi hatta yani. Değinmedi mi? Yani Evet. kurtulduğu anlarda da mesela şans eseri falan kurtuluyor Evet. çoğu zaman. Hani Evet. öyle, o kahramanlık falan. Yok. yani. Aynen. Hiç öyle bir şeylere Öyle bir değinmemişler. şeylere değinmemişler. Bu sadece o niye böyle bir şey var derseniz onu açıklamak istedim arkadaşlar için. Ben 6.4'ün neden olduğunu söylemek için aslında biraz Aynen. girmiştim. Senin dediğinde de etki Benim etmiş olabilir. Genel anlamda tekrar dönecek olursak bence film gayet iyi. Evet. İzlenme oranları da yüksekmiş bu arada Netflix'te duyduğum kadarıyla. Ya bir İyi iş Alan yapıyormuş. Richardson'ın izleyicisi var. O da var yani. Herhalde var. Evet. Kötü bir film de değil. Dediğim gibi hani bir mesaj verme gayesi gütmüyor. Biraz hani denk getirelim güzel konuymuş deyip çekmişler ve tam böyle oturacakken çünkü şu an mesela Jüpiter'in etrafından geçiyor. Ya bugün ya yarın geçiyor olacak. Ve biz birkaç gün sonra i3 Atlas'ın gerçekten fotoğrafını görme şansına erişebiliriz. Çünkü oradaki uyduları çekme ihtimali var bu fotoğrafı. Bekleniyor mesela bu. Yani çok güzel zamanlamayla yakalanmış ama dediğim gibi kimsenin beklemediği İran Savaşı'yla biraz olaylar karıştı. Bir de Ranger'lar benim gözümde herhalde 2. Dünya Savaşı'ndaki rolleriyle daha hani o Amerikalıların kahraman askerleri falan hikayesi daha bir 2. Dünya Savaşı dönemine herhalde şey yapıyor. Çünkü günümüz politiği böyle düşünmeme neden oluyor ya da işte yakın döneme baktığımızda çok iyi şeyler görmüyoruz. Çok mantıklı şeylerde de bulunmuyorlar. Battle'larda da bulunmadıkları için. O kadar yetkinler mi? Çok bilmiyorum. Tartışma konusu. Zaten o kadar yetkinler mi? Belki yakında göreceğiz. Şöyle söyleyeyim. Er Ryan'ı Kurtarmak filminde Tom Hanks'in ekibi de Ranger'lar. İşte o Legacy'nin devamı diyelim bunlar için. Bakalım yakın dönemde o bahsettiğin savaşta Ranger'ların müdahili olacak mı göreceğiz. Konuşuyorlar bir kare muhabbeti ama hiç sanmıyorum o işe gireceklerini. Neyse burası kadar da farklı bir videonun konusu zaten. Belki o video hiç gelmeyecek de boş verin. Bence buraya kadar detaylıca konuştuğumuzu düşünüyorum. Ekleyecek bir şeylerin var mı? Yok bayağı konuştuk. O halde arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve filmle ilgili sizin de bize eklemek istediğiniz veya sohbetimize ortak olmak istediğiniz yerler varsa yorumlarda görüşmek üzere. İzlememizi önerdiğiniz filmler varsa da aşağıya yazarsanız belki izleyip bu şekilde konuşuruz sizinle birlikte. Yani bazen dizi öneriyorsunuz. Geçmişte izlediğimiz diziler oluyor. Dizi çok zor. Yetişmemiz çok zor ama sinema filmi önerirseniz bunu yapmamız daha kolay olur. Çünkü bir diziye yetişmek gerçekten çok zor oluyor. Özellikle birimiz böyle çok yoğun çalışırken diğerimizin farklı bir meşgalesi varken ama sinema filminde her zaman öneriler açığız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.